Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle harika bir ipim var. Şöyle göstereyim. Az kalın bir ip. Himalaya'nın ihraç fazlası ipi. Onunla harika bir model başlayacağım. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Şöyle kabarık duran bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 model kurmak için 2 de kenar ilmekler için aldım. Toplamda 20 ilmeğim var şu anda şişimde. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastik olarak haroşa lastik yapacağım. Ben şimdi kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Ön yüzünde de arka yüzünde de düz örüyorum. Ters örerek de yapabilirsiniz. Eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir farkı olmaz yani. Evet, bir sırayı beraber yaptık. Kenar ilmeğimi de yaptım. Şimdi birkaç sıra tamamlayıp geleceğim. Lastiğimi tamamladım. Şöyle bakın 3 diş haroşa olarak yaptım lastiğimi. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şimdi sıradaki 3. ilmeği aldım şöyle. Önce 3. ilmeği örüyorum. Bakın en arkadaki 3. ilmeğimin içinden girerek, bakın şöyle gösteriyorum. İçinden girerek önce onu düz olarak ördüm. 3. ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 1. ilmeğimi düz ördüm ve 2. ilmeğimi şişimden çıkardım. Önce 3. ilmeğimizi ördük. Sonra 1 ve 2'yi düz olarak ördüm. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Arada 3 ters ilmeğimiz, 3 ters ilmek ördüm. Sıradaki 3 ilmeği aldım. Önce 3.'yü içinden girerek şöyle düz ördüm. 3. ilmeği önce ördüm. Daha sonra 1. ilmeği düz ördüm ve 2. ilmeği düz ördüm. Ve şişimden çıkardım.
Burada yaptığımız işlem önce 3. ilmeği örüyoruz. Daha sonra 1. ve 2. ilmeği. Arada 3 ters ilmek. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Önce 3. ilmeğimi şöyle içinden girerek ön taraftan giriyorum ben, bakın. 3. ilmeğimi düz örerek düz ördüm. Yani önce 3. ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 1. ilmeğimi ördüm. Ve 2. ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi de örmüş oldum ama önce 3.'yü, daha sonra 1.'yi ve 2.'yi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 3. sıra ön yüzündeyiz. Modelimizde yapacağımız şekillendirme bu kadardı arkadaşlar. Şimdi 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örüyorum. Başka bir işlem yapmıyoruz. Model 4 sıranın tekrarından olacak ama ikinci model kurulumunda kaydıracağız. Bu yaptığımız işlemi şuradaki boşluğa yapacağız. Onu da göstereceğim. Kafanız karışmasın. Şimdi 3. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimizi ters olarak örelim. Ben ters ilmeklerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Siz eliniz nasıl alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. Yani siz sadece benim dediğim ters ilmek, düz ilmek dediğim gibi yapın ama eliniz alıştığı şekilde yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın, tabi model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şöyle. Şimdi ikinci kez kuralım modeli ama kaydıracağız. Bakın, birinci modelde şurada yaptığımız işlemi şuradaki 3 ilmeğe yapacağız. Şu boşluktaki 3 ilmeğe yaparak devam edeceğiz. Modeli ikinci kez kuracağız ama kaydırarak yapıyoruz. Ona dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz ördük. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Burada şekillendirme yapacağız. Birinci model kurulumunda hemen şu ilk 3 ilmeğe ilk 3 ilmeği ters örmüştüm. Şimdi ilk 3 ilmekte işlem yapacağım. Kenar ilmeğinden sonra şu 3 ilmeğimi tuttum, bakın. Önce 3. ilmeğimi örüyorum. Şöyle göstereyim. İçinden girerek düz ördüm. 3. ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 1. ilmeğimi ve 2. ilmeğimi örüyorum düz olarak. 3 ilmeğimi bu şekilde yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Bakın, modeli kaydırmış olduk. Sıradaki 3. ilmeğimi önce örüyorum. Bakın, bunu içinden girerek ördüm. Daha sonra 1. ilmeğimi ördüm. Ve
ikinci ilmeğimizi şişimden çıkardım. 3 ilmeği de bu şekilde örmüş olduk. 3 ilmek ters, 2 3 ilmek ters ördüm. Önce bakın şu 3 ilmeği aldım. Önce 3. ilmeğimi örüyorum. İçinden girerek 3. ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1. ilmeğimi düz ördüm. 2. ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeği de bu şekilde örmüş oldum. Kenarda 3 ters ilmeğimiz. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay. Yani yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Bakın modeli kaydırmış olduk. Şimdi ön yüzünde daha da gösterecek kendini. Bu şekilde kaydırmış oldum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu modelde sadece ikinci sıra arka yüzünde bir şekillendirme yapacağız. Diğer sıralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Evet, üçüncü sırayı da tamamladım. Bakın model göstermeye başladı kendini. Harika bir model. Şöyle bakın kabarık kabarık görünen. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın şu şekilde. Biraz önce dediğim gibi tersleri ben bu şekilde örüyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli ikinci kez de kurmuş olduk. Modelimiz tamam arkadaşlar. Hep bu iki modelin tekrarından oluşacak. Yani birinci modelde şu altta yaptığımız gibi ikinci modelde modeli kaydırarak şu işlemi aradaki boşluğa yaparak modeli kaydırmış olduk. Evet, bir parça da daha önce yapmıştım. Onu göstereyim. Bunu şöyle haroşa lastik üzerine yaptık. Beraber yaptığımızı. Diğerini de hazır lastik üzerine yaptım. Bakın hazır lastik hazırladım. Şöyle kanalımda var bu lastiğin anlatımı. İsterseniz yorumlar kısmına linkini bırakabilirim. Bunu da şu şekilde yapmıştık. Hangisine yakışmış arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Evet. Modelimizin arka yüzü de şu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz de şöyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Bence model harika bir model. Oldukça kullanışlı. Şöyle çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hem de yapan arkadaşlarımıza da fikir olur. Şöyle. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.